Ben bu aşamada boncuğumu da ekledim. Eğer ki sizler de boncuğunuzu eklemediyseniz boncuğunuzu bu aşamada ekleyebilirsiniz. 7 tane kenar bandımı ördüm. Ne çok uzun ne çok kısa olacak şekilde örümcek yapacağız. Şu şekilde tığımdaki ilmeğimi uzatıyorum. Tel alıyorum. İçinden çıkıyorum. Tam ortasından tığımı geçirip bir tane zincir çekiyorum. Örümceğimi kapatıyorum. Örümceğimi tel alıyorum. Şurada birinci trabzana değil ikinci trabzanın tepesine şu şekilde 2'de çıkıyorum. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Tekrardan ilmeğimi uzatıyorum. Tel alıyorum. Şu şekilde çıkıyorum. Tam ortasından tel alıp bir tane zincir çekiyorum. Örümceğimi kapatıyorum. Bunu da sık iğne olacak şekilde 3. trabzanın tepesine şu şekilde sabitliyorum. Tekrardan örümcek yapıyorum. Tığım ortasından geçirdim. Tel aldım. Bir tane zincir çektim. Tel alıp 1 2 3. trabzanın tepesine 3 tane trabzan yaparak aynı noktaya dolduruyorum. Tekrardan ilmeğimi uzattım. Ortasından geçtim. Zincirimi çektim. Sık iğne olarak 3. trabzanın tepesine batıyorum. Tekrardan uzattım. Bir tane örümcek yaptım. Telli olarak 3. trabzanın tepesine 3 tane dolgu yapıyorum. Bu sıramızı bu şekilde yapacağız. Buradaki dilimlere ilk dilimimize 3 tane, yani şu dolgudan 3 tane olacak şekilde yapacağız. İkinci dilimimize 4 tane, şu dolgudan 4 tane olacak şekilde sığdıracağız. Buraya da 3 yapacağız. Buraya 4. 1 3 1 4 olarak yapacağız. Şu şekilde sizlere göstermek istedim. İlk üçgen dilimimizin içerisine şu şekilde 3 tane dolgumuz oldu. İkinci üçgen dilimimizin içerisine 4 tane. Yani şu araya benim denk geldi. Buna çok takılmayın siz. Yani her yere gelebilir. Şu dilimin içerisine 4 tane sığdırmak gerekiyor. Buraya 3 tane yapacağım. Buraya 4 tane. Bu şekilde ilerleyeceğim. Eğer ki ilmekleriniz denk düşmezse araya mesela üçüncüye batıyoruz. Araya 3 tane koyuyoruz. 3 tane koymazsınız 2 tane koyarsınız. Veya bir taneye denk gelirse bir taneye koyarsınız. Yani şu dörtlü de sıkıntı yaşayacağınızı düşünüyorum. Onu da dediğim gibi aradaki mesafeyi kısarak oraya yapabilirsiniz. Ben burada öyle yapmıştım. Burada da 2'ye battım, 1'e battım. O durumuna göre değişebiliyor. Şu şekilde burada mesela üçüncüye batıyorum. Tekrardan ilmeğimi uzatıyorum. Şu şekilde bir tane örümcek yapıyorum. Tel alıyorum. Üçüncüye dolgumu yapıyorum. Buraya 3 tanenin sığacağını düşünüyorum. Ama buraya 4 tane sığmadığını düşündüğüm zaman aradaki 3 tane atlamış olduğumu 2 yapıyorum, 1 yapıyorum. Duruma göre onu ayarlıyorum. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Şu şekilde sizlere göstereyim. İlk dilimimizde 3 tane, sonraki dilimimizde 4 tane, sonraki dilimimizde 3 tane, sonrakinde 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, en sonunda da 3 tane dolgumuzu yaptık. Şimdi burada boncuklu kısma başlıyoruz. 7 tane kenar trabzanımı yaptım. Ne çok uzun ne çok kısa olacak şekilde ilmeğimi uzattım. Şu şekilde örümceğimi yapıyorum.
şöyle arasından geçirdim. Telimi aldım. Bir tane zincir çektim. Telsiz olarak tam şu 3 tane dolgunun ortasına şu şekilde batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Şimdi bir tane boncuğu alıyorum. Ön tarafa şu şekilde koyuyorum. Tekrardan aynı noktaya batıyorum. Telimi alıyorum. Şu şekilde bunu buraya sabitliyorum. Tekrardan bir tane sık iğne yapıyorum. Yani 3 tane dolgumuz oldu orada boncukla beraber. Tekrardan ilmeğimi uzatıyorum. Buraya bir tane örümcek yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Şu şekilde örümceğimi yaptım. Şuradaki 3 tanenin ortasına batıyorum. 3 tane dolgunun. Boncuğumu aldım. Boncuğumu buraya sabitliyorum. Tekrardan buraya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bu şekilde boncuğumu buraya sabitledim. Bir tane daha örümcek yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. 2 tane örümcek üst üste yapıyoruz. Çünkü ikinci sıranın yuvalarını burada oluşturuyoruz. Şu şekilde tekrardan 3 tane dolgunun ortasına batıyorum. Boncuğumu alıyorum. Boncuğumu buraya sabitliyorum. Tekrardan bir tane daha sık iğne yapıyorum buraya. Toplamda 3 tane dolgu olmuş oluyor boncukla beraber. Tekrardan bir örümcek yapıyorum. Bir tane daha örümcek yapıyorum. Şuradaki 3 tanenin ortasına batıyorum. Boncuğumu aldım. Boncuğumu buraya sabitliyorum. Tekrardan aynı noktaya bir sık iğne daha yapıyorum. Bu sıramızda bu şekilde şu şekilde boncuklarımızı yapmış olduk. Şuralara daha sonrasında dolgularımız gelecek. Yani bir alt sıranın zeminini oluşturmuş oluyoruz. 2 tane örümcek üst üste yaparak bu sıramızı bu şekilde sona kadar tamamlayalım. Sıramın sona geldiğimde şu en sonunu size göstermek istedim. Burada 2 tane örümcek yapıyorduk sona gelene kadar. Ama en kenarda bir tane örümcek yapıp şu şekilde bir tane örümcek yaparak kenar örgümüzü örüyoruz. Burada 2 tane örümcek yaparsak arttırma olur. O yüzden burada tek örümcek yaparak kenar örgümüzü örüyoruz. Sırayı tamamladıktan sonra yeleğin bölümlere ayırdım ben. Şu şekilde sizlere göstereyim. Boncuklu olarak sayıyorum. Ön kısmı için 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boncuklu kısım ön kısım için. Burada örümceğime bir tane belirleyici takıyorum. Şu şekilde örümceğime taktım. Burada da takmış olduğum örümceği sayarak kol kısmına ayıracağız. Örümceği sayarak bu örümcek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. örümceğe ikinci iğnemi taktım. Burası kol kısmı için. Kol kısmında örümcekleri sayıyoruz. Arka kısmında boncuklarımızı sayacağız. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane boncuklu dolguları 12 tane olarak arka kısma ayırdım. Burada da örümceğime bir tane daha iğnemi taktım. Burada kol kısmı için örümceğimizi sayıyoruz. Bunu da sayıyoruz. Takmış olduğumuz iğnemizdeki örümceği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.'ye iğnemi taktım. 8. örümceğe iğnemi taktım. Ön kısım için boncuklu olanını sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de ön kısma ayırdık. Bu şekilde yeleğimizin bölümü.
Yeleği bölümlere ayırdık. Şimdi kol kesimini yapacağız. Kol kesimini yapmadan önce şuradaki belirlemiş olduğumuz yere kadar normal bir şekilde öreceğiz. Yani örümcek yapıyoruz. Kenar bandımı ördüm. Şurada boncuğumun tam ortasına telsiz olarak batıyorum. Örümceğimi buraya sabitliyorum. Tekrardan bir örümcek yapıyorum. Şurada yapmış olduğum örümceğin tepesine telli olarak tel alıyorum, tığımın üzerine örümceğin ortasına batıyorum. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Telimi aldım. Şöyle 1 2 de çıktım. Tel aldım. Örümceğin tepesine battım. 2 de çıktım. 3 tane orayı doldurdum. Tekrardan örümcek yapıyorum. Boncuğun dibine batıyorum. Tekrardan bir tane daha örümcek yapıyorum. Şuradaki örümceğin ortasına batarak burayı 3 tane trabzan olarak dolduruyorum. Tekrardan örümcek yapıyorum. Boncuğumun olduğu yere telsiz olarak yapıyorum. Bunu şurada sabitlemiş, belirlemiş olduğumuz yere kadar bu şekilde örelim. Ön sıramı ördüm. Belirlemiş olduğum yere kadar geldim. Şimdi burada şu kol kısmındaki şu çiçekleri yapacağız. Yani şu anda şuradayız. Şurada şuraya battık. Şuradaki çiçekleri yapacağız ve kol kısmını belirleyeceğiz. Bir tane örümcek yapıyorum. Şurada örümceğimin tepesine tel alarak örümceğimin içerisine batıyorum. 2 de çıkıyorum. 4 tane zincir çekiyorum ve şurada hemen dibine batıyorum. Arkadan şöyle beline doladım. Tekrardan tel alıyorum. Örümceğimin içerisine batıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Tam şu ortaya batıyorum. Tekrardan tel aldım. Örümceğimin içerisine battım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Şuradan tam o boşluğa batarak şu şekilde bibiklerimizi oluşturuyoruz. Tekrardan örümceğin içerisine batıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Boşluğa battım. Şu şekilde 4 tane bibik yaptım. Tekrardan örümcek yapıyorum. Şuradaki boncuğun ortasına telsiz olarak battım. Tekrardan örümcek yapıyorum. Telimi aldım. Arada yapmış olduğumuz örümceğin tam ortasına batıyorum. 1 2 de çıkıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Tekrardan tel aldım. Örümceğin içerisine battım. 2 de çıkıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Boşluğa batıyorum. Şu şekilde bibiklerimizi oluşturuyorum. Tel aldım. Örümceğin içerisine battım. Şu şekilde bibiklerimizi yaparak evet. Şimdi bibeğim bitti, oradaki çiçeğim. Şimdi örümceğimi yaptım. Boncuğu burada sabitliyorum. Bu işlemi şurada belirlemiş olduğumuz yere kadar bu şekilde yapalım. Çiçeklerimizi şuraya kadar yapalım. Kol kısmındaki çiçeklerimizi de yaptım. 2, 4, 6, 8 tane kol kısmı için, yani şu kısım için 8 tane çiçeğimi yaptım.
Katlayınca şu şekilde. Burası ön kısım. Şöyle. Şimdi arka kısmını yapacağız. Şuradan şu belirlediğimiz yere kadar bir tane örümcek yaptım. Artık çiçek yapmıyoruz. Telimi aldım. Pardon, telsiz olarak şuradaki boncuğun dibine batıyorum hemen. Şu şekilde örümceğimi oraya sabitledim. Tekrardan örümcek yapıyorum. Şuradaki örümceğin içerisine batıyorum. 2'de çıkıyorum. Burayı 3 kere dolduruyoruz bu şekilde. Tekrardan örümcek yapıyorum. Boncuğumun hemen dibine batıyorum. Tekrardan örümcek yaparak buradaki örümceğin içerisini dolduruyoruz. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayacağız. Burası arka kısmı olduğu için şu belirlemiş olduğumuz yere kadar bu şekilde geliyoruz. Burada da diğer kol kısmını yapacağız. Buraya da 8 tane şu çiçekten yapacağız. Buradaki kol kısmı için 8 tane çiçek yapacağız. Daha sonrasında ön kısmını da şu arka kısma uyguladığımızı ön kısmına uygulayıp sıramızı tamamlıyoruz. Kol ayrımlarını bitirdim. Sıramı tamamladım. Şimdi yeleğimin arka kısmındayım. Burada da örümcek yapacağız. Şu şekilde örümcek yapıyoruz. Bir tane örümcek yaptım. İkinci örümceğimi yapıyorum. Hemen şurada 3 tane doldurmuş olduğumuzun tepesine batıyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Boncuğumu buraya sabitliyorum. Tekrardan bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrardan örümcek yapıyorum. Bir örümcek daha yapıyorum. Şuradaki dolgunun ortasına batıyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Bu şekilde boncuğumu sabitledim. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Burayı şuraya kadar bu şekilde örelim. Şimdi burada kol altını birleştireceğiz. Bir tane örümcek yapıyorum. Tekrardan bir örümcek daha yapıyorum. Şuradan hemen diğer taraftaki dolgumun ortasına 3 tane trabzanımın ortasına bu şekilde örümceğimi sabitliyorum. Bu şekilde kol altını birleştirmiş olduk. Boncuğumu buraya sabitliyorum. Tekrardan bir tane daha sık iğne yapıyorum. Tekrardan örümcek yapıyorum. Bir örümcek daha yapıyorum. Buradaki dolgunun ortasına battım. Bir boncuk aldım. Buraya bunu sabitledim. Tekrardan bir sık iğne daha yaptım. Bir örümcek yapıyorum. Üstüne bir örümcek daha yapıyorum. Bu şekilde şuradaki birleştirme yerine kadar arka kısmını da bu şekilde örelim. Birleştirmemiz bu şekilde. Ön kısmımız bu şekilde. Burası aşağıya doğru bu şekilde örülecek. Burası da bu şekilde. Diğer kol kısmını da aynı şekilde yapıyoruz. Ön kısmını da bu şekilde yapıyoruz. Birleştirmelerimiz bu şekilde. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Diğer kol altı birleşimine geldim. Orayı da sizlere göstereyim. Şu şekilde bir örümcek çektim. Üstüne bir örümcek daha yapıyorum.
şuradaki dolgumun tam ortasına batıyorum telsiz olarak. Bir tane boncuğumu alıyorum. Boncuğumu buraya sabitliyorum. Tekrardan telsiz olarak batıp sabitledim. Bu şekilde kol birleşimini yapmış olduk. Tekrardan 2 tane örümcek yaptım üst üste. Bu şekilde bu sırayı tamamlayalım. En kenara geldiğimizde burada da tekrardan 2 tane örümcek yapıyoruz üst üste. Çünkü alttaki dolgunun yuvasını oluşturmak için tel alıyorum. Kenar bandını bu şekilde yapıyorum. Hileğimin ön kısmındayım. Burada bir örümcek çekiyorum. Kenar bandından sonra telimi alıyorum. 2 örümceğin ortasına şu şekilde 3 tane dolgu yapıyorum. Burada boncuk yerini ayarlamış oluyoruz. Bir sırada boncuk yapıyoruz. Bir sırada bu şekilde yuvaları oluşturuyoruz. Burada da boncuğumuzun dibine batıyoruz. Bu sıramızda bu şekilde. Farklı olarak yaptığımız başka hiçbir şey yok. Sıramız yelek bitene kadar bu şekilde tekrarlıyor. Sadece düğme yerlerinizi isterseniz benim gibi 3 tane olarak da yapabilirsiniz. İsterseniz dibe kadar da indirebilirsiniz. Kol altına geldiğimizde de burayı da aynı şekilde şurayı doldurup aynı şekilde dibe kadar devam ediyoruz. Dibe kadar şöyle boncuktan sayayım sizlere kaç sıra yaptığımı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane boncuk sırası yapmışım. İsterseniz birkaç sıra daha sizler ekleyebilirsiniz. 15 sıra boncuk sırası yaptıktan sonra dibine de şu şekilde yine bibikleri yaptım ben, çiçekleri. Bu şekilde 15 sırayı yapıp yeleğimizi bitirelim. Sonrasında yaka kısmını sizlere anlatacağım. Kol altını da sizlere şu şekilde göstermek istedim. Bu şekilde kol altı devam ediyor. Kol altı böyle. Bu şekilde 15 sıra boncuk sırasını yapalım. Yaka kısmını sizlere anlatacağım. Şimdi örneğimizi yapmaya başlayalım. Yeleğimizin arka kısmı bize bakacak şekilde, boncuklu kısmı öne bakacak şekilde ayarlıyoruz. Şu kareli kısmı kendimize doğru kıvırıyoruz. Burayı bu şekilde tutuyoruz. Çünkü şu sıralara, şuradaki sıraya örneğimizi kurmaya başlayacağız. Bu kısma daha sonradan trabzan dolgusu yapacağız. 2 tane kutuyu atlıyorum. 3. kutunun olduğu yere ipimi sabitliyorum. Şu şekilde buraya ipimi sabitledim. Şurada kutunun içerisine pardon 2 tane zincir çekiyorum. Kutunun içerisine 3 tane dolgu yapıyorum. Trabzan olarak. Burada çekmiş olduğum zincirle beraber 4 tane olmuş oldu. 5.'yi de şuradaki direğin hemen üstüne trabzan olarak yapıyorum. 5 tanesi yaka kısmımızın trabzanı için. Şimdi bir tane örümcek çekiyorum. Hemen şuraya ikinci kutunun üzerine bu şekilde telsiz olarak batıyorum. Tekrardan bir örümcek daha yapıyorum. Tel alıyorum. Hemen şuraya 3 tane dolgu yapıyorum. Bu sıramızı bu şekilde yapacağız. Tekrardan örümcek yapıyorum.
Tekrardan şuradaki dolgunun içerisine batıyorum. Tekrardan bir örümcek daha. Bu sırayı örümceklerin arasındaki mesafeyi sizler istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Çok sıkı olmasın, çok da üst üste gelmesinler. O aradaki mesafeyi ayarlayarak bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Sıramı tamamladım ben. Bu şekilde. Diğer yeleğimde bu dolgularımız, şu dolgu yapmış olduklarımız 18 taneydi. Bu yeleğimde 16 tane denk gelmiş. Şimdi ikinci sıramıza geçeceğiz. Kenarda da bu şekilde örümceğimizi yapıyoruz. Diğer kenarda hemen kenar bandını yapıyoruz 5 tane. Şimdi buradan geri dönüyoruz. Kenar bandımızı yapıyoruz 5 tane. Kenar bandımı yaptıktan sonra bir tane örümcek çekiyorum. Şu şekilde örümceğimi kapattım. Tekrardan üstüne bir örümcek daha. Hemen şuradaki dolgumun ortasına 3 tane trabzanımın tepesine bir tane boncuk sabitliyorum. Tekrardan bir tane daha boş batıyorum buraya. Tekrardan bir tane örümcek yapıyorum. Bir örümcek daha yapıyorum. Şu şekilde dolgumun ortasına batıyorum. Boncuğumu alıyorum. Boncuğumu buraya sabitliyorum. Tekrardan bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bir tane örümcek çekiyorum. Tekrardan bir örümcek daha çekiyorum. Şurada dolgumun ortasına batıyorum. Bir tane boncuğumu alıyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bu sıramızda bu şekilde örneğimizi yaka kısmına kurmuş olduk. Bunu bu şekilde şurada sizlere göstereyim. Bakın ben 1, 2, 3 tane 3 sıra boncuklu sıra yaptım. Daha sonrasında şu kenar örgüsündeki bibikli kısmı yaptım. Bu şekilde yaka kısmını bitirmiş oldum. Örneği şu aşamada sizlerle beraber kurduk. Geri kalan kısmı da sizler bu şekilde örebilirsiniz. 3 sıra boncuk sırası olana kadar yaka kısmını örüyoruz. Daha sonrasında çiçekli kısmı yapıp yeleğimizi bitiriyoruz. Daha sonrasında bu dolgu kısmını yapacağız. Yeleğimin yaka kısmını da tamamladım. Ucuna da çiçeklerimi koydum. Bu şekilde bitirmiş oldum. Şurada telimi kesmedim. Biraz uzunca bıraktım. Bunu buraya sabitleyeceğim arka kısma. Diğer tarafı da aynı şekilde bir iğne veya tığ yardımıyla buraya sabitleyeceğim. Şimdi sizlere en ucdaki dolguyu göstereceğim. Tekrar boncuklu kısım bize bakacak şekilde şu en uca ipimi sabitledim. 2 tane zincirimi çektim. Tel alıyorum. Boşluğa trabzan olarak dolduruyorum. Bazı yerleri 3, bazı yerleri 4 olarak dolduruyorum. Potlama olmasın diye. İlkini kenardaki çekmiş olduğum zincirle beraber 4 tane olarak doldurdum. Hemen tel alıyorum yanındaki boşluğa. Yani direğin üzerine değil de yanındaki boşluğa. Tekrardan 4 tane trabzan yapıyorum. Tekrar tel aldım. Hemen yanındaki boşluğa. Direğin üzerine değil hemen yanındaki boşluğa trabzan yapıyorum. Buraya 3 tane yaptım. Tel aldım hemen yanındakine. Bu şekilde bu sıramızı yapıp yeleğimizi bitiriyoruz. Evet, yaka dolgusunu da yaptım. Bitirdim bu şekilde. Düğmelerimi de diktim. Pembe düğmem olsa daha güzel olurdu ama elimde krem rengi düğmem vardı. O yüzden bunları kullandım. Pembe boncuğum çok soluk oldu. Bir arada çok koyu görünüyordu. Ama bu şekilde çok soluk göründü. Eğer ki sizler renkli boncuk kullanırsanız daha koyu tercih edin. Çünkü biraz soluk durdu kremde. Evet, yeleğimizin bitmiş hali bu şekilde. Ben bir tane daha yelek yapmıştım daha önceden. Bunun
bedenini tunus işiyle örmüştüm. Bu yeleğim de bu şekilde tunus işiyle örülmüş. Şu dibinde sabitledim ki ayrılmasın çok diye. Bunu da bu şekilde tunus işiyle örmüştüm. Sizlere fikir olsun. Yapmış olduğumuz pembe boncuklu yelek bu şekilde. Bunu da önceden örmüştüm. Yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.